Kolektif kimlikleri, grup aidiyetlerimizin nasıl oluştuğunu diğer modülde ele almıştık. Bu modülde ise ötekileştirme sürecine giden yolu ve ötekileştirmeyi anlamamıza yardımcı olan kavramları tarif etmeye, bunları detaylandırmaya çalışacağız. Kalıp yargı nedir, nasıl oluşur? İlk sorumuz. Bizden farklı olan gruplar için sahip olduğumuz yargılar bizim ele alacağımız ilk başlık. Ön yargı ve kalıp yargı arasındaki farkları konuşarak başlayacağız. Kalıp yargılar, başka bir deyişle stereotipler, kimlik oluşum süreçlerinden bahsederken değindiğimiz kategorizasyon sürecinin, yani insanları gruplama eğilimimizin doğal bir sonucu. Bir grubun öne çıkan özelliklerini o grubun her bir üyesine atfedip genellemeler yapıyoruz. Bu tarz genellemeler her bir bireyi tek tek tanımaya ve onun kendine has özelliklerini anlamaya çalışmaktan bizi kurtarıyor. Bir tür kısa yol, ara çözüm diyebiliriz. Kalıp yargılar mutlaka olumsuz olmuyor. Çoğunlukla kendi grubumuza olumlu kalıp yargıları atfediyoruz. Ancak bazen başka gruplara da olumlu kalıp yargılar atfedip söyleyebiliyoruz. Örneğin Almanların çalışkan olduğu, disiplinli olduğu olumlu bir kalıp yargı örneği olarak düşünülebilir. Kalıp yargılarla doğmuyoruz. Sosyalizasyon süreçlerimizin sonucunda diğerlerine dair kalıp yargılara sahip olabiliyoruz. Tarih, siyaset, ekonomi, farklı alanlarda, disiplinlerde diğer olarak gördüğümüz gruplara dair kalıp yargılarımız oluşuyor. Kalıp yargılar statik değil, sabit değil. Değişebiliyor. Zaman içerisinde farklılaşabiliyor. Zaman içerisinde aynı kişiler, aynı gruplar hakkında da farklı kalıp yargılar edinebiliyor. Ötekileştirmeyi anlamaya çalışırken en önem verdiğimiz nokta kalıp yargıların nasıl ön yargıya dönüştüğü. Peki o zaman ön yargı nedir? Nasıl oluşur? Olumsuzlama içeren kalıp yargılara ön yargı diyoruz. Kategorizasyon süreci ön yargıyı oluşturmanın yolunu açıyor. Kategorizasyon sürecinde kendi grubumuza olumlu, diğer gruba öteki olarak gördüğümüz gruplara da olumsuz nitelikler atfettiğimizi söylemiştik. Ortak olan ise her iki gruba da olduğundan daha türdeş, daha yekpare, tek tip görüyoruz. O grubun her bir üyesi gruba atfettiğimiz olumsuz niteliği taşıyormuş gibi gözüküyor. Buna dikkat etmemiz gerek. Olumsuz örnekleme çabalarımız aslında bir tür ön yargıları ve kalıp yargıları pekiştirdiği için örneklemeye gitmemeye çalışıyorum. Ön yargılar da kalıp yargılar gibi sosyal olarak inşa ediliyor. Ön yargıların tutum ve davranışlarımızı ne derece belirlediği bireysel düzeyde de şekilleniyor. Ön yargılar bizim diğer gruplara karşı davranışlarımızı belirliyor. Ders kitapları, grup içindeki mitler, medyanın dili ve siyasetçilerin söylemleri ön yargıları hem oluşturuyor hem de pekiştiriyor. Ön yargılar gruplar arası rekabetin fazla olduğu, grupların diğerlerini kendilerine tehdit olarak gördüğü ortamlarda daha da artıyor. Diğer gruplardan gelen tehditler, örneğin iş bulma konusunda rekabet içinde olmak gibi ekonomik sebepler ya da gerçekçi diyoruz biz bu tehditlere, kültürel değerlerimize ya da yaşam tarzına olan tehditler hepsi buna katkıda bulunuyor. Böyle bir ortamda ön yargılar daha da pekişiyor. Ön yargılarımızın farkında olmaksa kendi davranışlarımızı sorgulamamıza yol açabiliyor. Peki ön yargılardan ötekileştirmeye geçiş nasıl şekilleniyor? Belki öncelikle ötekileştirme nedir? Onu yanıtlamaya çalışalım. Ötekileştirme, bizden olmayanların, bizden farklı olanların diğerlerinin öteki olarak algılanması, aşağılama, dışlama, ayrımcılık, insan dışılaştırma gibi farklı derece ve biçimlerde tutum ve davranışların sergilenmesi olarak özetleyebiliriz. Çok kolay bir tanım değil aslında. Ötekileştirdiklerimizin bizimle aynı haklara sahip olmamalarıyla başlayıp beraber yaşam arzusunu kaybetmeye, onları insan olarak insan dahi görmemeye varabilir. İnsan dışılaştırılan ötekilere insan onuruna yaraşır bir şekilde davranılmamasını kabul edilebilir görebiliriz. Peki bu şekliyle tanımladığımız ötekileştirmeyle nasıl yaşıyoruz? Kendi çevremizin, kendi grubumuzun öteki olarak gördüklerine ön yargıyla yaklaşmak, dışlamak, beraber olmak istememekten insan dışılaştırmaya, tüm bu ötekileştirme pratikleriyle çoğu zaman fark etmediğimiz bir biçimde hem içinde olduğumuz grup açısından hem de bireysel düzeyde ötekileştirdiklerimizin olup olmadığını sormak aslında atılması gereken ilk adım.
ötekileştiriyor muyuz? Çünkü çoğu zaman ötekileştirmeyi bilinçsiz bir şekilde yapıyoruz. Bu nedenle burada size aktarmaya çalışacağımız kavramlarla hem kendimizin hem de çevremizdekilerin algılarını, tutumlarını, davranışlarını eleştirel bir gözle bakmayı hedefliyoruz. Şöyle özetleyebiliriz belki de. Bireysel düzeyde ön yargılar ile bir kişiyi sadece o grubun üyesi olduğu için ötekileştirip eşit bir ilişki kurmayabiliriz. Ya da sosyal mesafe olarak ifade ettiğimiz çocuklarımızın beraber oynamasını istememek, sosyal ilişki kurmak istememek gibi noktalarda ayrı bir, mesafeli bir ilişki almayı söyleyebiliriz. Toplumsal düzeyde düşündüğümüzde ise öteki olarak görülen bir grubun sistemik olarak, sistematik bir biçimde haklara erişememesi, farklı ayrımcılık pratiklerine maruz bırakılması, toplumdan dışlanması şeklinde ötekileştirmeyi görebiliriz. Peki bireylerin ötekileştiren tutum ve davranışlarını nasıl meşrulaştırdıklarını anlamaya çalışsak, bunu düşünmeye çalışsak, İlk söyleyeceğimiz, bir önceki anlatımda da konuştuğumuz, grup kimliklerini konuşurken ele aldığımız olumsuz sıfatları yüklemek, öteki grubun tehdit yarattığını, hatta o gruptan hiç kimseyi tanımasak bile, güçlü kuşkularımız, endişelerimizin, güvensizliğimizin olması, korku hissetmek, öteki gruba karşı davranışlarımızı meşrulaştıran belki ilk aşama diyebiliriz. Bunun dışında içinde yaşadığımız dünyanın sahip olduğumuz sorunların sebebi, müsebbibi olarak görülmeleri, yani günah keçisi olarak ilan edilmeleri de bu tutumları kendi gözümüzde meşrulaştırmaya katkı sağlayabilir. Öteki görülen grubun yaşadıkları sorunlara empati duymamak, bunların ne olduğunu anlamaya çalışmamak, aksine bir biçimde onları aşağılamak, hatta mağduriyetlerine kendilerinin neden olduğunu, bu mağduriyetleri hak ettiklerini düşünmek de bu anlatmaya çalıştığımız meşrulaştırmanın bir başka ayağı. Peki bu ötekileştirme süreçlerini açıklamaya çalışırken birçok kavram kullandım. Bu süreci aktarmaya çalışırken birçok kavramı aktardım. Bunları biraz daha detaylı açıklamak, biraz daha anlamaya çalışmak belki bu süreçleri anlamaya katkı sağlayabilir. Öncelikle insan dışılaştırmanın ötekileştirmeyi anlamada oynadığı çok önemli bir rol var. İnsan dışılaştırma dediğimiz öteki olarak görülenlerin, ötekilerin insan olduğu gerçeğinin reddedilmesi. Burada mesela hayvan benzetmelerini düşünebiliriz. İşte koyun gibi ya da tiksintiyi de kapsayan hamam böceği gibi tarifler maalesef karşımıza çıkıyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda biz bunları duyduk. Benzer biçimde canavarlaştırma, şeytanlaştırma ya da robot gibi kelimeleri, cümleleri, tasvirleri insan dışılaştırmanın göstergesi. İkinci kullandığımız kavram sosyal mesafe. Öteki olarak görülen grubun üyeleriyle sosyal ilişkilerin istenmemesi. Çocukların beraber oynamasını, evlenmelerini istememek gibi. Tabii ki bunu kıran gerçek hayatta örnekler var. Burada dikkat etmemiz gereken tercih açısından, ifade açısından baktığımızda yaygın olanın öteki olarak görülen grubun üyeleriyle bir sosyal ilişkiye girmemenin tercih edilmesi. Artık yaşamları planlarken bu gruplarla zaten karşılaşmayacak şekilde mekanların da birbirinden ayrışması. Bir başka kavramsa yine ötekileştirmeyi anlatmak için kullandığımız ayrımcılık. Ayrımcılık, bir grubun üyelerine sadece o grubun üyesi oldukları için farklı davranılması, eşit muamele gösterilmemesi. Ayrımcılık pratiklerinin bazılarını yasalarda da görürüz, bazıları da günlük hayatın içinde işe almamaktan ya da siyasetten dışlanmaya kadar upuzun bir yelpazede karşılaşırız. Ayrımcılıkla çok ilişkili olan, bizim özellikle ötekileştirmede vurgulamaya çalıştığımız, aynı haklara sahip olmamasını dert etmeme diye özetlediğimiz siyasal hoşgörüsüzlük de bir başka kavram bizim ötekileştirmeyi anlatırken kullandığımız. Öteki olarak gördüğümüz grupların özellikle siyasette aynı siyasi görüşü paylaşmayan kişilerin aynı siyasal haklara erişememelerini, kullanmamalarını sorun olarak görmeme, bu haklara sahip olduklarını düşünmeme şeklinde açıklayabiliriz siyasal hoşgörüsüzlüğü. Bir başka kavramsa ahlaki üstünlük. Kendi ahlaki değerlerini, kendi grubumuzun değerlerini, diğeri, öteki olarak gördüğümüz grubun değerlerinden üstün görme.
Doğruluğu, haklılığı, meşruluğu da buna dayandırma. Çok rastladığımız bir ötekileştirme biçimi. Son olarak da tehdit algısını açıklamak isterim. Öteki olarak grubun bize ve grubumuza tehdit oluşturduğuna dair algı. Ötekilere karşı ayrımcı davranışları meşrulaştıran çok önemli bir araç bu. Sorunların kaynağını, başımıza gelenlerin müsebbibi olarak algılamak, günah keçisi olarak suçlamak. Ortak mağduriyetlerin sorumlusunun ötekiler olduğunu göstermek. Ne yazık ki içinde yaşadığımız çağda popülist siyasetin dilinde bunu giderek daha da şiddetli biçimde arttırması. Bütün bu kavramlar bizim ötekileştirme sürecini kendimizde ve çevremizde nasıl işlediğini görmek için yararlanabileceğimiz, düşünebileceğimiz kavramlar. Ötekileştirme, kutuplaşma, duygusal kutuplaşma açısından peki neden önemli? Çünkü duygusal siyasal kutuplaşma bağlamında siyasal parti tercihlerinin kimliklere dönüşmesi, oy verdiğimiz partinin baskın kimlik haline gelmesi, sahip olduğumuz diğer kimliklerin önemini baskılayarak dünyaya tek bir pencereden, siyasi parti tercihimizin penceresinden bakmamıza yol açtığını söylemiştik. Bunu anlatmaya çalışmıştık. Öteki olarak gördüğü parti taraftarını yekpare bir parça olarak gördüğünde, türdeş olarak gördüğümüzde, parti taraftarlarını tek bir bütün öteki olarak görmeye başladığımızda da kalıp yargıların, ön yargıların oluşması ve buradan ötekileştiren tutum ve davranışlara dönüşmesiyle birlikte yaşamayı neredeyse imkansız hale getiriyoruz. Birlikte yaşamayı istemeyebiliyoruz. Ötekileştirmeye uğrayan gruplar da kendilerini haksızlığa uğramış, mağdur hissedebiliyor. Ve bu mağduriyet hissi hınca ya da öfkeye dönüşerek beraber yaşama arzusunu ortadan kaldırabiliyor. Siyasetin en temel amacı olan beraber düşünmek, beraber tartışmak, beraber çözüm üretmek bu şekildeki bir atmosferde neredeyse imkansız hale geliyor. Her birimiz kendi parti kimliklerine bir tür taraftarlık içine hapsedilir halde geldiğimizde bir arada yaşamak ciddi bir sekteye uğruyor.